Merhabalar, Teorist kanalına hoş geldiniz. Paylaşımlarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya düz dünyacılar haklı ve dünyamız aslında düz olsaydı? Hiç düşündünüz mü? Yer çekimi nasıl çalışıyor? Saat dilimleri ya da mevsim geçişleri hala var olur muydu? Şu anki dünyamızda bütün koşulların hepsi sağlanıyor. Peki dünya düz olsaydı görünüşü nasıl olurdu? Her şeyden önce yürümeyi unutun. Çünkü köşelerdeki yer çekimi buna izin vermezdi. Bir dakika, yer çekimi düz dünyada bile var mıdır? Cevap elbette evet. Yer çekimi gezegenimizi ve başka gezegenleri bir arada tutan kuvvettir. Dümdüz olan bir dünya hayal ettiğinizde bile yer çekimi sizi merkeze doğru çekecektir. Ancak siz merkezden uzaklara doğru yürümeye başladığınızda, yani köşelere doğru gittiğinizde çekiş gücü artacaktır ve yürümesi çok zor olacaktır. Ayrıca vücudunuzun üst kısmı sürekli geriye doğru çekilecektir. Bu sanki bir tepeye tırmanıyormuş hissi verir. Ama bu tepe sanki gittikçe daha dik ve daha dik olan bir tepe gibi. Kenarlara ulaştığınızda ise aşağı ve siz aynı yönde olmuş olacaksınız. Bu biraz kafa karıştırıcı değil mi? Kulağa garip gelebilir ama dünyanın merkezine doğru emilen sular ya da diagonal şekilde büyüyen ağaçlar yer çekiminin tam zıt yönüne çekilir. Peki ya Güneş düz bir dünyanın uzayında nasıl davranır? Bir düz dünya teorisine göre dünya Güneş'in etrafında değil, Güneş dünyanın etrafında dönüyor. Peki ya Güneş ayın yaptığı gibi dünyanın etrafında bir yörüngede dolaşıyor ise bu nasıl olurdu? Bu durumda asla jet lag gibi bir durumdan müzdarip olmazdınız. Çünkü saat dilimleri de olmazdı. Güneş bu durumda dünyanın hem altını hem de üstünü aynı anda aydınlatırdı. Ve bu da demek oluyor ki dünyanın her yeri aydınlık olurdu. Yani gece ve gündüz döngüsü olmazdı. Aynı zamanda mevsimler ve güneş tutulması da olmazdı. Bu durumda güneş küçük olmalıdır. Aksi takdirde dünyayı net bir şekilde yakardı. Tabi dünyanın da güneşin radyasyonundan koruyacak jeomanyetik alanı olmayacağından dünya bir patates gibi kızaracaktı. Jeomanyetik alan dünyanın merkez çekirdeğinden üretilir ve atmosferimizin kaçmasını önler. Eğer jeomanyetik alan olmasaydı kozmik ışınlarda sürekli dünyamızı bombalardı ve kanserden DNA hasarına kadar birçok hastalık ortaya çıkardı. Atmosfer sürekli uzaya kaçtığı için hava ve diğer oksijen de uzaya kaçmış olacaktı. Farz edelim dünyanın jeomanyetik alanımıza benzer bir alanı var. O zaman da tuhaf düz dünya etkilerini fark etmek için hayatta olurdunuz. Peki nedir bu tuhaf düz dünya etkileri? Bunu anlamak için gölgelere kulak verelim. Sen ve seninle aynı boyda olan bir arkadaşını düşünelim. Aynı şartlardaki güneşli bir günde binlerce kilometre ötede yaşıyor olsanız dahi gölge boyutlarınız aynı olurdu. Çünkü küresel dünyanın aksine güneş ışınlarının ikinize de çarpacağı açı aynı olurdu. Eğer ikiniz de seyahat etmek için buluşacak olsaydınız emin olun her şey çok farklı ve garip olurdu. Düz dünya topluluğu tarafından çizilen ve tanıtılan haritayı ele alalım. Ortasında Kuzey Kutbu'nu ve kenarlarında ise Antarktika'yı buzul duvarlar olarak görürsünüz. Bu dünyada Avustralya'dan Arjantin'e uçmanız yaklaşık 32 saat sürer. Bahsetmiş miydik? Dünya düz olduğu için GPS uyduları da dünyanın etrafında bir yörüngeye sahip olamayacaklar ve dolaşamayacaklar. Düşünsenize insanlığı navigasyon ve senkronize olmayan zaman ile birlikte bırakıyorsunuz. Bunların anlamı ise ATM'ler, kredi kartları, hatta yüksek hızlı borsa işlemleri bile dünyada çalışmayacak. Bunun iyi yanı ise çok süper bir dürbün ile Dubai'deki Burj Khalifa'yı dünyanın her yerinden görebilirsiniz. Dürüst olmak gerekirse dünyanın düz olmadığını kanıtlamanız için kendinize bir roket yapmanız veya uzaya çıkmanız gerekmez. Etrafımızda birçok kanıt var. Bu videomuzda dünya düz olsaydı ne olurdu? Bunu inceledik. Sizin başka teorileriniz varsa videonun altına yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ha bir de videoyu paylaşıp bilgiyi yaymak sizin elinizde. Teorist bilimli günler diler.